Soru şu aslında, gittikçe sanallaşan dünyamızda yüz yüze etkileşimlerden yeterince faydalanıyor muyuz? Bir sorunu çözmek için günler ve belki haftalarca telefonda konuştuğumuz ve yazıştığımız kişi çalıştığımız plazada aynı katta çıkıyor olabilir. Sakın olmaz demeyin. Benim başıma geldi. Haydi gelin şimdi yüz yüze iletişimin önemiyle ilgili güzel bir hikayeyi sizinle paylaşayım. Apple, iPhone deyince aklımıza gelen kimdir diye sorsam %100'e yakın oranda hepimizin aklına tek isim gelir. Steve Jobs. Peki animasyon film şirketi Pixar deyince aklınıza gelen kimdir diye sorsam bu sefer çok yüksek oranda olmayan Steve Jobs cevabı alırız. Oysa Apple, iPhone Steve Jobs'ın ustalık eseriyken Pixar'da Steve Jobs'ın kalfalık eseridir. Steve Jobs, Pixar'da da çok büyük yeniliklere ve başarılara imza attı. Animasyon film sektöründe çığır açan Toy Story, Kayıp Balık Nemo gibi animasyon filmleriyle elde ettiği başarısıyla 10 milyon dolara satın aldığı şirketi 2006 yılında 7,4 milyar dolara Walt Disney'e sattı. Ben bu hikayenin, bu videonun konusu olan iletişimle ilgili belki de aklınıza hiç gelmeyecek bir ayrıntısını sizinle paylaşacağım. Steve Jobs'ın bizzat kendisinin tasarladığı, yapımı sırasında en ufak ayrıntısına kadar ilgilendiği Pixar binası. Steve Jobs binayı 2 katlı, dışarıdan bakıldığında çok basit bir bina şeklinde tasarlamış. Ama bu binanın fark yaratan en önemli özelliği, tam ortasında aynı anda 700 kişinin bir araya gelebileceği, ortak bir sosyal ihtiyaç ve dinlenme alanının olması. Steve Jobs, binada bulunan bütün çalışma ofislerinin kapılarını bu ortak alana doğru açtırmış. Farklı bölümlerde çalışanların doğal ve tesadüfi olarak gün içinde yüz yüze bir araya gelmesini sağlayacak şekilde tasarlamış binayı. Çalışanların gün içerisinde yüz yüze iletişim kurabilmesi için bilerek tasarlamış. Sanal iletişimin gelişimine bu kadar derinden etki etmiş bir liderin yeni fikirler ve gelişim için yüz yüze iletişime bu kadar özen göstermesi umarım hepimiz için her zaman hatırımızda tutacağımız güzel bir örnek olur.